Yenilmez Fatih Bölüm 1. Bölüm 01, Kar Rüzgarı Kıtası. Parlak yıldızlar görünmeye başladıkça gece yavaş yavaş sakinleşiyor. Yamaçta 6 yaşlarında bir çocuk garip bir pozisyonda duruyor. Çocuğun ayakları iki yana açılmış. Topuklar kaldırılmış olarak ayak parmakları yere değiyor. Eller başının üzerine kaldırılmış. Başı yukarı kaldırılmış. Zayıf ruhsal enerji sürekli olarak küçük bedeninin etrafında dönüyordu. Ay ışığı çocuğun vücudunu sararak parlıyordu. Çocuk bu tuhaf pozisyonda kalmaya devam etti. Ruhsal enerjiyi bedenine çekerek meridyenler boyunca akmasına izin verdi. Gece yavaş yavaş geçti. Ay ışığı sönüp yerini güneş ışığının ilk ışınlarına bırakırken, çocuk yavaşça avuçlarını indirdi. Gözleri açıldı ve içlerinin derinliklerinde keskin bir altın parıltısı varmış gibi görünen derin, koyu göz bebeklerini ortaya çıkardı. Huang Xiaolong ağız dolusu kötü havayı üflüyor. Gözleri yükselen güneşe bakıyordu. Doğumundan bugüne kadar dünyaya gelişinden bu yana 7 yıl geçti. 3 yaşından beri beden dönüşümü kutsal yazısını uygulamaya başladı ve şimdi 4 yıl sonra 3. aşamaya ulaşmayı başardı. Palmiye gökyüzü kapısını destekliyor. Önceki yaşamında ataları Shaolin Tapınağı bayrağı altında eğitim almıştı ve beden dönüşümü kutsal yazısı atalarından bir mirastı. Şimdiye kadar Huang Xiaolong, kendi zamanında dövüş sanatlarının dehası olarak selamlanan birinin bu dünyaya getirilme nedenini açıklığa kavuşturamadı. Ve onu en çok üzen şey ise yeni doğmuş bir bebeğin bedeninde uyanmasıdır. Huang Xiaolong küçük ince kollarına baktı ve ekşi bir şekilde gülümsedi. 17 yaşındaydı ve 14 yıllık sıkı çalışmanın ardından nihayet 9. aşamaya kadar beden dönüşümü kutsal kitabı üzerinde eğitim almayı başardı. Yeniden sıfırdan başlayacağını asla hayal etmemişti. O anda yamaçtan gelen yumuşak bir ayak sesi Huang Xiaolong'un kulaklarına ulaştı. Huang Xiaolong, omzunun üzerinden bakmaya gerek kalmadan onun kim olduğunu biliyordu ve elbette çok geçmeden yumuşak, çocuksu bir ses bağırdı. "Ağabey, güneşin doğuşunu görmek için burada olduğunuzu biliyorum. Babam ve annem seni arıyor." Huang Xiaolong omzunun üzerinden döndü ve saçları iki uzun örgü halinde örülmüş. Büyük yuvarlak gözleri olan 5 yaşında sevimli küçük bir kızın küçük tepeye doğru geldiğini gördü. Bu küçük kız, Huang Xiaolong'un kız kardeşi Huang Min'dir. Huang Xiaolong'un Huang Min dışında kendisinden 3 yaş küçük Huang Xiaohai adında bir erkek kardeşi daha var. "Annem ve babam beni mi arıyor?" Huang Xiaolong sordu. "Sorun nedir?" "Bilmiyorum." Huang Min'in sesi masumiyetle doluydu. "Kardeşim, hadi geri dönelim. Eğer geç kalırsak, o zaman baban ve annen kıçına şaplak atar." Huang Xiaolong bunu duyduğunda Huang Min'in sevimli küçük yanaklarını sıktı. Gülümsedi ve şöyle dedi. "O halde hadi gidelim." Huang Min, Huang Xiaolong'un küçük yüzünde çimdiklediği noktayı ovuşturdu. Ağzını somurttu ve somurtarak şöyle dedi. "Kardeşim, sen gerçekten nefret dolusun. Daha önce yanaklarımı çimdiklemene izin verilmediğini söylemiştim." Ancak, tam Huang Min sözlerini bitirdiğinde, Huang Xiaolong yanaklarını bir kez daha çimdikledi. Kaçarken gülüyordu. Huang Min arkadan çığlık atarak ona yetişmeye çalışıyordu. "Kardeşim, kaçma." Sonunda kardeşler tepenin eteklerindeki Huang klanı malikanesine vardıklarında tepeden aşağı eğlendiler. Önceki hayatında 17 yaşında olmasına rağmen kız kardeşi Huang Min'in yanında olmak onun içindeki çocuğu ortaya çıkarır. Kısa süre sonra kardeşler Huang klan malikanesine ulaşır.
Malikaneye geri dönen Huang Xiaolong, doğrudan doğu avlusunun salonuna yöneldi. Ana salona vardığında, salonda 30'lu yaşlarının ortasında, akademisyen görünüşlü, beyaz bir elbise giymiş orta yaşlı bir adam oturuyor ve yanında da güzel bir kadın oturuyor. Bu evli çift, Huang Xiaolong'un bu hayattaki babası Huang Peng ve annesi Su Yan'dır. Baba, anne, beni mi arıyordun? Huang Xiaolong salona girerken sordu. Huang Peng keskin, kılıca benzeyen kaşlarını kaldırdı. Sabah erkenden nereye kaçtın? Sorun değil, çocuğu korkutma. Su Yan gülümseyerek şunları söyledi. Çok uzun bir süre sonra, birkaç gün içinde 7 yaşında olacaksın. Vücudundaki dövüş ruhlarını uyandırmanın zamanı geldi. Baban ve ben seni savaş salonuna getirmeyi planlıyoruz. Seninkini uyandır. Dövüş ruhları uyanıyor mu? Huang Xiaolong bir anlığına boş boş baktı. Bu dünyada insanın bedeninde savaş ruhları adı verilen bir varlık vardır. Bir savaşçının gücü, dövüş ruhlarının gücüyle yakından ilişkilidir. Düşük, orta ve yüksek dereceli dövüş ruhları, birden 10'a kadar derecelendirilmiş. 10. derece ve üzeri, üstün yetenekli dövüş ruhları, cennete meydan okuyan bir varlık olarak kabul edilir. Ancak o zaman vücut dünyanın ruhsal enerjisini emebilir ve bir savaşçı olabilir. Bununla birlikte, dövüş ruhları olmadan doğan veya sakat dövüş ruhlarına sahip bazı kişilerin eğitim alamamaları nedeniyle bu insanlar israf olarak kabul edilir. Dövüş ruhları, Huang Xiaolong'un gözleri titredi çünkü o da vücudunda dövüş ruhlarının bulunup bulunmadığını ve bunun ne olacağını bilmek istiyordu. Böylece Huang Xiaolong, Su Yan ve Huang Peng liderliğinde Huang Klan malikanesi dövüş salonuna gitti. Tapınağın dış kısmına vardıklarında, burası zaten dövüş ruhlarını uyandırmayı bekleyen insanlarla doluydu. Huang Xiaolong dışında Huang Klan malikanesinin diğer öğrencileri de oradaydı. Savaş salonunun ortasında duran, kare yüzlü, kalın kaşlı ve baskıcı bir hava yayan heybetli, orta yaşlı bir adam. Bu adam Huang Peng'in erkek kardeşi Huang Ming ve aynı zamanda Huang Xiaolong'un amcası. Huang Ming'in yanında, Huang Ming amcası Huang Wei'nin ikinci çocuğu olan ve kendisi de dövüşçü ruhlarını uyandırmak için burada olan Huang Xiaolong ile aynı yaşta bir çocuk duruyordu. Huang Peng ve Su Yan, Huang Xiaolong'u salonun merkezine götürdüler ve Huang Ming'i selamladılar. Ağabey, Huang Xiaolong ebeveynlerinin peşinden giderek, amca, diye seslendi. Huang Peng ve Su Yan'ın geldiğini gören Huang Ming, ifadesiz yüzü hafifçe gevşedi. Başını salladı ve şöyle dedi. Buradasın. Huang Xiaolong'un anısına göre bu amcanın gülüşünü hiç görmemişti. Huang Min, Huang Klan malikanesinin ceza ve disiplininden sorumludur. Bu nedenle çok katı bir kişidir. Huang Ming, Huang Peng'i selamladıktan sonra artık konuşmuyor ve kardeşinin mizacını bilen Huang Peng, bu duruma aldırış etmiyor. Huang Xiaolong'un gelişinden kısa bir süre sonra salonun dışından içten bir kahkaha yankılandı. Huang Xiaolong ve diğerleri dışarı bakmak için döndüğünde, etrafı bir grup insanla çevrili uzun boylu, yaşlı bir adam salona girdi. Bu yaşlı adam, Huang Xiaolong'un büyük babası Huang Kide'den başkası değil. Huang Klan malikanesinin 40 yıldır ev sahibi. Huang klanını kuran kişi, eski malikane lordu. Huang Kide'nin gelişi üzerine, salondaki Huang klanı malikanesinin öğrencileri saygılarını sunmak için hızla oraya koştular. Huang Ming, Huang Peng ve Su Yan da hızlı adımlarla ilerliyorlar. Baba, Huang Xiaolong ve Huang Wei öne çıktılar.
Büyük baba. Huang Qi de gülümsedi. Huang Klan malikanesinin geri kalan öğrencilerine bakan Huang Ming'in grubuna başını salladı. Gülümsedi ve şöyle dedi. Törende durmayın. Bugün sadece bir göz atmak için buraya geldim. Genellikle eski ev sahibi, dövüş tapınağındaki dövüş ruhları uyanış töreni sırasında ortaya çıkmazdı. Ancak bu yıl, Huang Wei ve Huang Xiaolong nedeniyle eski ev sahibinin kapalı kapı inzivasından planlanandan daha erken çıkması nedeniyle özeldir. Huang Qi de ana salonun önüne doğru yürüdü. Gözleri salondaki kalabalığın arasından geçti ve sonunda yanındaki gri cübbeli yaşlı bir adama takıldı ve gülerek şöyle dedi. Herkes zaten burada olduğuna göre başlayalım. Evet. Malikane lordu. Gri cübbeli yaşlı adam saygılı bir şekilde cevap verdi ve salonun ortasına doğru yürüdü. Gri cübbeli yaşlı adam, Huang Klan malikanesinin baş hizmetçisi Chen Ying'dir. Huang Xiaolong babasının açıkladığını duydu. Chen Ying, uzun bir süredir büyük baba Huang Qi'nin takipçisiydi. Huang Qi de, Huang Klan malikanesini kurmadan önce bile büyük babanın yanındaydı. Chen Ying salonun ortasında duruyordu. Ellerindeki ışık salonun etrafına ezici bir güç yayıyordu. Huang Xiaolong'un gözleri parladı. Bu 9. düzen savaşçısının savaş kisinin gücü mü? Çok güçlü. 9. aşamaya kadar beden dönüşümü kutsal kitabı konusunda eğitim almış olan önceki hayatındaki gücüne rağmen yine de Chen Ying'in rakibi olmayacaktı. Chen Ying'in savaş kisini kanalize etmesiyle birlikte salonun ortasında aniden altıgen bir desen daha da parlak bir şekilde parlayarak bir ışık huzmesi oluşturdu. Huang Wei, önce sen. Huang Qi de, Huang Wei'ye baktı. Evet büyük baba. Huang Wei cevap verdi ve altıgen desenli ışık huzmesine doğru bir adım attı. Işık huzmesi Huang Wei'nin üzerine düştüğünde salondaki herkesin odak noktası ışık huzmesi içindeki Huang Wei'ydi. Huang Ming'in yüzü her zaman ifadesizdi. Ancak bu sefer oğluna baktığında yüzünde hafif bir gerginlik izi var. Işık huzmesi Huang Wei'nin etrafını sardı. Kısa süre sonra siyah bir ışık ortaya çıktı. Etrafta dalgalandı ve sonunda Huang Wei'nin arkasından bir kaplanın siyah gölgesi ortaya çıktı. Üç gözlü siyah bir kaplandır. Siyah kaplanın şekli yoğunlaşırken, vahşi bir kaplanın kükremesi ana salonda yankılandı. Herkes şoktaydı. Huang Qi de, torunu Huang Wei'nin arkasındaki soluk siyah gölgeye baktı. Son derece memnun bir şekilde büyük bir kahkaha atarken gözleri parlak bir şekilde parlıyordu. Bu bir 10. seviye dövüş ruhu. Üç gözlü kara kaplan. Baş hizmetçi Chen Ying titreyen bir sesle bağırdı. 10. seviye dövüşçü ruhları. Yüksek dereceli dövüşçü ruhları arasında bile üstün yetenekli dövüşçü ruhları olmaya kesinlikle en yakın olanıdır. Huang Wei'nin dövüş ruhlarının 10. sınıf dövüş ruhlarından biri olan üç gözlü kara kaplan olduğu ortaya çıktı. Bölüm 2, 7. derece dövüş ruhları mı? 10. derece dövüş ruhu. 10. derece dövüş ruhu olduğu ortaya çıktı. 10. sınıf dövüş ruhları sadece Zhanglan ilçesinde değil tüm krallıkta nadir görülen bir manzaradır. Huang Ming, oğlunun arkasında süzülen üç gözlü siyah kaplana baktı. Her iki yumruğu da sıkılmıştı ama heyecanını zorlukla bastırabiliyordu. Vücudu biraz titriyordu. Huang Qi'nin kahkahası uzun süre salonda yankılanmaya devam etti. Dövüş tapınağına yaptığı hazırlıksız ziyaretin ona bu kadar büyük bir sürpriz yaşatacağını beklemiyordu. İyi. Huang Qi de gülerken iyi kelimesini 3 kez tekrarladı.
Derin bir nefes alarak kalbindeki heyecanı bastırmaya çalışırken kendini toparladı. 10. sınıf dövüş ruhlarına sahip torununa sevgiyle bakarken gözleri neşe dolu. Huang Klan malikanesinin gelecekteki desteği ve bağlılığıyla, torunu Huang Wei'nin pratikte kesinlikle onu geçeceğine ve yalnızca hayal edebileceği, ancak henüz ulaşamadığı alana ulaşacağına inanıyor. O anda Huang Peng, tebriklerini sunmak için Huang Ming'e doğru yürüdü. Tebrikler büyük kardeş. Huang Ming, Huang Peng'in samimi yüzüne baktı. Huang Peng'in omuzlarını okşadı. Gülümsedi ve şöyle dedi. Teşekkürler. İkinci kardeş. Bir süre bekleyelim. Xiaolong henüz dövüş ruhunu uyandırmadı. Onun da derece sahibi olma şansı var 10 dövüş ruhu. Ancak bunu duyanlar, bunların teselli sözleri olduğunu anladılar. 10. derece dövüş ruhları kolayca elde edilen bir şey değil. Büyük salonda, Huang Klan malikanesi yaşlıları ve bazı hizmetçiler Huang Min'i tebrik etmekle meşguldü. Veer, buraya gel. Bu sırada salonun ortasındaki Huang Qi de, Huang Wei'ye el sallarken gülüyordu. Evet, büyük baba. Huang Wei cevapladı. Huang Xiaolong'un önünden geçerken, Huang Qi'nin yanına gelmeden önce, Huang Wei'nin gözleri istemeden Huang Xiaolong'un yanından geçti. Başkaları tarafından fark edilmeyen kayıtsız ve kibirli görünüyordu. Ancak Huang'dan kaçmadı. Xiaolong'un uyarısı. 10. sınıf dövüş ruhları. Huang Xiaolong sakince ona baktı. Huang Wei onun kuzeni olmasına rağmen yakın değiller. 2 yıl önce Huang Wei ve büyüklerin birkaç çocuğu, kız kardeşi Huang Min'e zorbalık yapıyordu. Tesadüfen Huang Xiaolong'la karşılaştılar. Bu nedenle sonucun açıklanmasına gerek yoktur. Huang Wei ve yaşlıların birkaç çocuğu feci şekilde dövüldü ve o zamandan beri Huang Wei'ye kin besliyor. Huang Wei, Huang Qi'nin önünde durduğunda, Huang Qi de elini uzattı ve Huang Wei'nin başını okşadı. Gülümseyerek ve gözleri sevgiyle doldu. Gülerek Huang Ming'e döndü ve şöyle dedi. Huang Ming, onu doğurmakla iyi iş çıkardın, iyi bir torun. Tırnak işareti. Öte yandan, babasının övgüsünü dinleyen Huang Ming biraz utandı. Baba, sence de önce uyanış törenine devam etmemiz gerekmez mi? Huang Qi de, bu konuyu tartışmak için uygun bir zaman olmadığı için onaylayarak başını salladı ve dostane bir şekilde gülümseyerek şöyle dedi. Pekala, uyanış törenine devam edelim. Huang Wei'den sonra dövüş ruhunu uyandırma sırası Huang Xiaolong'a gelir. Huang Qi'nin sesi kısıldığında yaşlılar, hizmetçiler ve öğrenciler dayanamadılar ve dönüp Huang Xiaolong'a baktılar. Huang Wei, Huang Qi'nin torunu, 10. derece dövüş ruhlarına sahip. Peki ya Huang Xiaolong? Kalabalık izlerken Huang Xiaolong altıgen desenli ışık huzmesine sakince adım attı. Huang Peng ve Suyan, Huang Xiaolong altıgen ışık ışınına adım atarken hızlı kalp atışları ve gergin gözlerle oğullarını izlerken birbirlerinin elini tutmaktan kendilerini alamadılar. Huang Xiaolong, ışının ışığında uzun süre kalmadı. Tıpkı Huang Wei gibi, Huang Xiaolong'un vücudunun etrafında siyah bir ışık belirdi. Bu sahneyi gören kalabalık boş boş baktı. Sonra birdenbire siyahın yanında mavi renkli bir ışık belirdi. Sürekli titreyerek şeytani bir his veriyordu. Daha sonra Huang Xiaolong'un kafasının arkasında siyah ve mavi bir figürün gölgeleri belirdi. Herkes iki başlı, yılana benzer bir figürün ortaya çıktığını gördü. Biri siyah başlı, diğeri mavi başlı. Herkes birbirine baktı. Çift başlı yılan dövüş ruhu mu? Huang Qi de, Xiaolong'un arkasındaki dövüş ruhlarına baktı.
Şaşkın gözleri bir miktar hayal kırıklığıyla renklendi. Ona göre bu torunun savaşçı ruhu. Çift başlı yılan savaşçı ruhlarının bir çeşitlemesinden başka bir şey değil. Bazı Huang klanı malikanesi öğrencileri de çeşitli dövüş ruhlarına sahiptir. Bu nedenle farklılıklar nadir değildir. 7. derece çift başlı yılan. Yüksek dereceli dövüş ruhları olarak sınıflandırılır. Ancak Huang Wei ile karşılaştırıldığında fark cennet ve dünya arasındaki gibidir. Huang Peng ve Su Yan, oğullarının arkasında dolaşan dövüş ruhlarına baktılar. İfadesi Huang Kide'den farklı değil. Diğer Huang klanı malikanesi öğrencilerinin çoğuyla karşılaştırıldığında, 7. derece dövüş ruhu yeteneğinin yüksek olduğu düşünülse de, Huang Peng de biraz hayal kırıklığına uğradı. Hangi ebeveynler çocukları için en iyisini istemez? Yaşlı malikane lordu, ne düşünüyorsun? Temizlikçi Chen Ying, Huang Kide'den bahsetmeden edemedi. Huang Ki de şunları söyledi. Çift başlı yılanın bir çeşidi. 7. derece dövüş ruhları. Tapınak salonunda bulunan tüm yaşlılar ve kahyalar. Görünüşe göre eski malikane lordunun kararına katılarak başlarını salladılar. 7. derece dövüş ruhları. Çift başlı yılanın bir çeşidi mi? Huang Xiaolong sakin yüzüyle altıgen desenli kirişin içinden çıktı. Sadece o, savaşçı ruhlarının çift başlı yılanın bir versiyonu kadar basit olmadığını biliyordu. Huang Xiaolong'un dövüş ruhlarının yalnızca 7. sınıf çift başlı yılan çeşidi olduğunu görünce, Huang Wei'nin ağzı alaycı bir şekilde kıvrıldı. Gözleri Huang Xiaolong'a bakarken meydan okuyordu. Huang Xiaolong, doğal olarak Huang Wei'nin kışkırtıcı gözlerini fark etti. Ancak o bu konuda kayıtsızdı çünkü küçük bir çocukla bakma oyunu oynayamayacak kadar tembeldi. Huang Xiaolong'dan sonraki çocuk, yaşlı Zhou Guang'ın oğlu Zhou Zidong'dur. Zhou Zidong, Huang Xiaolong'un Huang Min'e zorbalık yaptığı için dövdüğü Huang klanı malikanesi öğrencilerinden biridir. Kısa bir süre sonra Zhou Zidong'un dövüş ruhları uyandı. 6. seviye dövüş ruhları kan gözlü kurt. Huang klanı malikanesinin bir düzineden fazla çocuğu, savaşçı ruhlarını uyandırmak için teker teker ışık huzmesine adım attı. Çoğu 4. derece, bazıları 5 ve hatta 6. derece ruhlara sahiptir. Birkaç tane atık dövüş ruhu ve birkaç tane de düşük seviyeli ruh vardı. Bu turun dövüş ruhları uyanış töreni. Huang Xiaolong'un dövüş ruhları 2. sırada gelse de, kendisi ve Huang klan malikanesinin geri kalan çocukları sadece Huang Wei'nin 10. sınıf dövüş ruhlarının gölgesinde kalan bir yan gösteri olduğundan pek bir fark yoktu. Uyanış töreni bittikten sonra Huang Ki de gülümsedi ve Huang Ming, Huang Peng ve mevcut yaşlılara şunları söyledi. Gelecekte Huang Wei'nin uygulamasına kişisel olarak tavsiyelerde bulunacağım. Kişisel olarak tavsiye. Herkes şaşkın. Evet baba. Huang Ming'in yüzü açıldı ve hemen kabul etti. Huang Peng, babasının Huang Wei'nin muayenehanesini kişisel olarak denetlemeyi planladığını duydu. Kendi oğluna bakarken kalbi içini çekti. Bir süre sonra kalabalık dağıldı ve savaşçı tapınağı kapatıldı. Doğu avlusuna döndüğünde Suya'nın kalbi memnuniyetsizlikle doluydu. Babam nasıl bu kadar adam kayırabilirdi? Huang Wei'nin muayenehanesini şahsen denetlemek istiyor. Peki ya bizim Xiaolong'umuz? Xiaolong onun torunu değil mi? Huang Peng kaşlarını çattı ve elini salladı ve yüksek sesle şöyle dedi. Artık bundan bahsetme. Gelecekte kimsenin bu konuyu gündeme getirmesine izin verilmez. Ancak kalbinin derinliklerinde o da mağdur hissetmişti.
Ancak Huang Wei'nin 10. derece dövüş ruhları göz önüne alındığında, babasının Huang Wei'nin uygulamasını kişisel olarak belirlemek istediği kabul edildi. Xiaolong, senin yeteneğin de iyi. 8. düzen savaşçısı olmak için daha fazla çaba sarf et. Senin için zor değil. Huang Peng, Huang Xiaolong'a döndü ve şunları söyledi. Anladım baba. Huang Xiaolong açıldı. Ağzı Huang Peng ve Su Yan'a dövüşçü ruhlarının 7. sınıf olmaması gerektiğini söylemek istiyordu ama sonunda sadece bu şekilde cevap verebildi ve başka bir şey söylemedi. Bir süre sonra Huang Peng, Huang Xiaolong'a savaş kisini eğitmek için bir egzersiz kanunu verdi ve Huang Xiaolong'un uygulama sırasında odaklanması gereken önemli noktaları açıklamaya başladı. Huang Xiaolong bunları kalbinde ezberledi. Huang Xiaolong, Doğu avlusu salonunu terk ettikten sonra küçük avlusuna döndü ve babasının ona verdiği egzersiz kanununa göre savaş kisini uygulamaya başladı. Oturdu ve 1. katman talimatına göre dünyanın ruhsal enerjisini emmeye başladı. Huang Xiaolong egzersiz kanununu uygularken, dövüş ruhları vücudundan dışarı fırladı. Huang Xiaolong'un arkasında çift başlı yılan çeşidi ortaya çıktı. Huang Qiden'in gözlerindeki 7. derece çift başlı yılan, aniden çenesini tamamen açarak etrafındaki ruhsal enerjiyi korkunç bir hızla yuttu ve ruhsal enerji hızla birleşmeye başladı. Çift başlı yılanın tükettiği ruhsal enerji, Huang Xiaolong'un bedenine akıyor. Meridyenler boyunca akıyor ve yavaş yavaş savaş kisine dönüşüyor. Gece yavaş yavaş yaklaşıyor. Ay ışığı avlunun küçük penceresinden içeri süzülüyordu. Birkaç dakika sonra Huang Xiaolong gözlerini açtı ama yüzünde son derece tuhaf bir ifade vardı. Daha önce, ruhsal enerjiyi meridyenler boyunca çalıştırarak savaş kisini yoğunlaştırmak için babasının ona verdiği Zhuang Qin egzersiz yasasının ilk katmanı olan egzersiz kanunundaki talimatları takip etti ve manevi enerjinin akışını hiçbir şey yapmadan bir tam tur boyunca yönlendirmeyi başardı. Engeller veya zorluklar, bu birkaç saat içinde yalnızca ruhsal enerjiyi başarılı bir şekilde savaş kisine dönüştürmekle kalmadı. Aynı zamanda 1. derece savaşçıya da ulaştı. Huang Xiaolong'un kalbi bir saçmalık duygusuyla dolu. Büyük babasının 1. düzen savaşçısını başarılı bir şekilde yenmeden önce neredeyse 6 ay harcadığını söylediğini hatırladı. Büyük babası Huang Qiden'in dövüş ruhu, en üst seviye 8 dövüş ruhundan biri olan 6 kanatlı altın maymundur. Başkaları öğrenirse, sadece birkaç saat içinde Huang Xiaolong sadece savaş kisini dönüştürmekle kalmayıp aynı zamanda 1. düzen savaşçısına da ilerlemeyi başardı. Bu muhtemelen onları yarı yarıya korkutacaktır. Diğerleri şöyle dursun. Huang Xiaolong bile bunu inanılmaz buluyor. Her ne kadar Huang Xiaolong'un başından beri dövüş ruhlarının sadece 7. derece dövüş ruhları olmadığı konusunda şüphesi olsa da, bu çok fazla cennete meydan okuyor. Babasına göre, bir dövüş ruhunun derecesi ne kadar yüksekse onun yeteneklerine tekabül eder ve aynı zamanda kişinin gelişim hızını da temsil eder. Büyük babası Huang Qi de 8. sınıf bir 6 kanatlı altın maymuna sahipti ve yalnızca birkaç saat harcadığı 1. düzen savaşçısına ulaşması 6 ayını aldı. Başka bir deyişle onun dövüş ruhu derecesi büyük babasınınkinden bile daha yüksek. 10. sınıf dövüş ruhları mı? Hayır. 10. seviye dövüş ruhlarının gelişim hızı bu kadar korkunç olmayacak. Huang Xiaolong'un aklından geçiyor.
Üstün yetenekli dövüş ruhu. Üstün dövüş ruhları yalnızca mitlerde ve efsanelerde mevcuttu. 10. sınıfın üzerinde 11. Hatta 12 seviye vardır. Her ne kadar dövüş ruhlarının en yüksek derecesi olduğundan emin olmasak da, Huang Xiaolong'un dövüş ruhunun kesinlikle 10. sınıfın üzerinde olduğu kesindir. Bir süre sonra Huang Xiaolong, kalbindeki heyecanı yatıştırdı ve Zuan-Qi'nin egzersiz yasasını uygulamaya başladı. Çift başlı yılan bir kez daha arkasından ortaya çıktı. Savaş Qisi Huang Xiaolong'un boyunca dolaşırken ağızları sonuna kadar açık olarak dünyanın ruhsal enerjisini yutuyordu. Birinci düzen savaşçılarının taslağına göre meridyenler. Bu sefer, Savaş Qisi'nin dolaşım hızı öncekinden çok daha hızlıydı ve Huang Xiaolong, meridyenleri içindeki Savaş Qisi'nin biraz daha kalın olduğunu fark etti. Ancak bu açık olmasa da, Savaş Qisi'ni bir düzine kez dolaştıktan sonra, Savaş Qisi'nin kalınlığı arttı. Orijinalinin neredeyse yarısı kadar. Huang Xiaolong gözlerini açtığında, hafif ay ışığı dağıldı ve yerini pencereden küçük vücuduna doğru akan bir ışın aldı. Sıcak sabah güneşinin altında Huang Xiaolong tembelce gerindi ve ayağa kalktı. Dün geceki antrenman sırasında sadece birinci düzen savaşçısına ilerlemekle kalmadı. Aynı zamanda birinci düzenin ortasına da ulaştı. Birinci derecenin ortası. Huang Xiaolong'un derin gözleri yükselen güneşi izledi. Bu uygulama hızına göre 3 gün içinde birinci düzenin sonlarına ulaşabilecek. Hatta belki de ikinci düzen savaşçısına ulaşabilecekti. Huang Xiaolong odadan küçük avluya doğru yürüdü. Küçük elleri yumruk haline geldi. Savaş Qisi'ni başlattı ve küçük avlunun köşesindeki yarım metrelik büyük bir kayaya doğru bir yumruk attı. Boom! Bir patlama sesi duyuldu ve yarım metrelik büyük kaya, bazı parçalar ufalanıp yere saçılmadan önce birkaç metre yuvarlanarak geriye doğru uçtu. Huang Xiaolong taşa baktı ve hafifçe başını salladı. Genel olarak, birinci düzenin son dönemlerindeki bir savaşçının savaş Qisi bir taş gücüne sahiptir. Kendisi yalnızca birinci düzenin ortasındadır. Ancak beden metamorfozu kutsal kitabı konusunda eğitim aldığı için saldırı gücü birinci düzenin son dönemlerindekilerle karşılaştırılabilir. Bir taşın gücü 120 pound'dur. Huang Xiaolong ayrıca bir gece boyunca savaş Qisi uyguladıktan sonra vücudundaki kasların arttığını ve daha belirgin hale geldiğini buldu. Birinci dereceden üçüncü dereceye kadar olan savaşçılar başlangıç aşamaları olarak kabul edilir. Ve savaş Qisi'nin sisteme göre meridyenler boyunca aktığı bu başlangıç aşamasında vücudun kaslarının incelmesine yardımcı olur. Huang Xiaolong 3. düzen savaşçısının zirvesine ulaştığında, kasları tamamen gelişmiş olacak ve refleksleri, gücü ve savunması mevcut vücuduna kıyasla birkaç kat daha yüksek olacaktır. O anda avlunun dışından hafif ayak sesleri duyuldu. Huang Xiaolong'un kalbi sıkıştı. Sonra başını salladı ve onun ikinci kız kardeşi Huang Min olduğunu bilerek gülümsedi. Gerçekten de Huang Min'in masum, çocuksu sesi duyuldu. Büyük kardeş, büyük kardeş. Huang Xiaolong arkasını döndü ve Huang Min'in bahçenin dışından Huang Xiaolong'a ulaşana kadar koştuğunu gördü. Ağır bir şekilde nefes nefeseydi. Abi, anne ve baba tartışıyorlar. Annemle babam kavga mı ediyor? Sorun nedir? Huang Xiaolong bir anlığına şaşkına dönmüştü. Onun anısına göre babası ve annesi hiç tartışmamıştı. Sebebini bilmiyorum ama amcamla alakalı gibi görünüyor, dedi Huang Min. Endişeli mi amca?
Huang Xiaolong hafifçe kaşlarını çatarak şöyle dedi. Gidip göreceğiz. Huang Min'le birlikte küçük avluyu terk edip doğu avlusuna doğru ilerlediklerinde, daha doğu avlusunun salonuna varmadan ebeveynlerinin kavga sesi uzaktan yankılandı. Büyük birader çok fazla. Suya'nın öfke dolu sesi çınladı. Dövüş ruhları uyandıktan sonra, Xiaolong'umuz hariç tüm öğrencileri savaş kirdanı mı aldı? Huang Xiaolong'un temposu salonun dışında durdu. Kirdanla savaşmak mı? Bu ikinci sınıf bir iksirdir. Dövüş ruhlarını uyandırdıktan sonra, eğer bir savaş kidaynını yutabilirseniz, o zaman savaş kiysini dönüştürmek zahmetsiz olacaktır ve elbette, İlk aşamadaki savaşçılar için bir savaş kirdanı da savaş kiysini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ekimi, büyük birader, Manor'un savaş kirdan stokunun tükendiğini, bir dahaki sefere Xiaolong'u telafi edeceğini söylememiş miydi? Birkaç dakika sonra Huang Peng'in sinirli sesi duyuldu. Dövüş ruhu uyanış töreni sırasında toplam 26 çocuk vardı. Düşük seviyeli ve atık dövüş ruhuna sahip olanlar bile savaş kirdanı aldılar. Ancak 7. sınıf dövüş ruhu olan Xiaolong'umuz bunu alamadı. Suyan öfkeyle sesini yükseltti. Neden böyle? Bizim Xiaolong'umuz da onun yeğeni. Huang Xiaolong'un kaşları kırışık halindeyken ebeveynlerinin tartışmasını dinlerken, kendisi dışında diğer tüm öğrencilere pratiklerinde yardımcı olması için savaş kirdanı verildiğini anladı. 2 yıl önce, Huang Xiaolong, Huang Vi'yi ciddi şekilde dövdüğünde, o sırada Huang Ming hiçbir şey söylemedi. Ancak şimdi Huang Ming amcasının Huang Xiaolong'a olan kızgınlığının küçük olmadığı anlaşılıyor. Her ne kadar büyük babası Huang Qi de, Malikane Lordu pozisyonunu henüz amcası Huang Ming'e devretmemiş olsa da, Malikane ile ilgili çoğu meselenin özellikle son yıllarda Huang Ming amca tarafından ele alındığı, inkar edilemez. Tıpkı annesi Suya'nın söylediği gibi, israfa ve düşük seviyeli dövüş ruhuna sahip öğrencilere bile battel kirdan verilirken Huang Xiaolong, yeğeni olarak tek başına hiçbir şey alamadı. Bu insanlara zorbalık yapıyor. Ne olursa olsun. Huang Xiaolong, Huang Ming'in yeğeni. Huang Ming'in bunu halka açık bir şekilde yapması gerekli mi? Huang Ming'in eylemi sadece Huang Xiaolong'a karşı kırgınlığını kanıtlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Huang Xiaolong'un ebeveynleri Huang Peng ve Suya'nın Huang Klan malikanesinin tüm büyüklerinin önünde yüzünü buruşturmasına da eşdeğer. Bu olamaz. Bu konunun adil olup olmadığına karar vermek için babamı arayacağım. Salonda Suyan öfkeyle konuştu çünkü bu adaletsizliği kabullenemiyor. Sen, buraya geri dön. Huang Peng öfkeyle bağırdı. Küçük bir mesele için babanın başını belaya sokacaksın. Yeterince itibarımı kaybetmediğimi mi düşünüyorsun? Huang Xiaolong bunu duyunca salonun dışında sessizce ayrılmak için döndü. Küçük bir mesele, değil mi? Huang Xiaolong'un gözlerinde bir parıltı parladı. Amcası Huang Ming henüz Malikane Lordu'nun pozisyonunu devralmadı. Resmi olarak devraldığında bu tür alışveriş merkezi işleri daha da büyüyecek. Huang Xiaolong'un sessiz olduğunu ve ayrılmak üzere döndüğünü gören Huang Min, Huang Xiaolong'a yetişmeye çalışırken tepki vermeden önce bir an boş durmaktan kendini alamadı. Büyük kardeş, büyük kardeş. Huang Xiaolong konuşmadı. Kız kardeşi Huang Min ile birlikte tesadüfen doğu avlusundan ayrıldılar. Tam dışarı adım attığında Huang Wei ile yüz yüze geldiler ve onun arkasında Huang Klan malikanesinin birkaç müritini, Huang'a zorbalık yapan aynı grubu takip ettiler. Min,
Huang Xiaolong ve kız kardeşinin doğu avlusundan çıktığını gören Huang Wei biraz irkildi ve ardından grupla birlikte Huang Xiaolong'a doğru yürüdü. Not: Yüzü süpürmek hakaret eylemleri. Bölüm 04, Yıllık Klan Toplantısı. Huang Min, Huang Wei ve diğer birkaç kişinin onlara doğru ilerlediğini görünce Huang Xiaolong'un arkasına saklanmaktan kendini alamadı. Huang Xiaolong orada durdu. Yüzü Huang Wei'ye ve yaklaşan diğerlerine kayıtsızdı. Huang Wei, Huang Xiaolong'un önünde durdu. Bakışları küçümseyiciydi. Huang Xiaolong, kız kardeşini bir ömür boyu koruyabileceğini mi düşünüyorsun? Huang Xiaolong bunu duyduğunda, uğursuz, şeytani bir gülümseme sergiledi. Gözlerinde kan arzusu vardı ve hafifçe şöyle dedi: Eğer öyleyse, savaşmak ister misin? Kalbi doğu avlusundan gelen öfkeyle doldu. Huang Wei'nin arkasında duran yaşlı Zhou Guang'ın en büyük oğlu Zhou Zidong. Huang Xiaolong'un tavrından memnun değildi. Kahretsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ama sözleri henüz bitmedi. Acınası bir çığlık çınladı. Huang Xiaolong, Zhou Guang'ın karnına o kadar sert tekme atıyordu ki, o bir karides gibi kıvrılarak dışarı uçtu. Huang Xiaolong'un kalbi ateşli olduğundan, bu tekmenin gücü doğal olarak hafif değil. Zhou Zidong uçtu. Yerde 6 ila 7 metre yuvarlanarak durma noktasına geldi. Elleri karnını tutuyordu ve ağzı açıktı ama hiçbir ses çıkmadı. İç organları sanki yanan bir denizdeymiş gibi hissetti. Birkaç nefes aldıktan sonra Zhou Zidong ağladı ve kahretsin. Bu dünyayı sarsacak kadar çirkin görünen aşırı bir ağlamaydı. Huang Xiaolong, Zhou Zidong şelalesi gibi akan gözyaşlarıyla kaplı tozla kaplı yere baktı. Dudaklarını kıvırarak düşündü. Küçük velettir. Tıpkı sidik gibi gözyaşları. Ona biraz dokunursan sızmaya başlar. Sen, Huang Wei ve Huang klanı malikanesinin birkaç öğrencisi o anda tepki gösterdi. Huang Xiaolong'a baktılar. Gözlerinde şok ve panik vardı. Huang Wei, 2 yıl öncesine kıyasla Huang Xiaolong'un bu kadar acımasız, hatta daha fazla acımasız olmasını beklemiyordu. Ya ben? Huang Xiaolong, Huang Wei'ye ve Huang klanı malikanesi büyüklerinin çocuklarına parlak bir şekilde baktı ve parlak bir şekilde gülümsedi. Sana bir tekme atmamı ister misin? Bunu duyan Huang Wei ve diğerleri refleks olarak birkaç adım geri çekildiler ve ihtiyatla Huang Xiaolong'un sağ bacağına baktılar. Huang Xiaolong bu sahneyi görünce gülüyor. Huang Xiaolong'un kahkahasını dinliyor. Huang Wei'nin yüzü pancar kırmızısına döndü. Kalbinde öfkeleniyor. Korkaklığını gizlemek için Huang Xiaolong'a yüksek sesle bağırdı. Huang Xiaolong, bir büyüğün oğluna iyi olmadan saldırmaya cüret ediyorsun çünkü ceza seni bekliyor. Tırnak işareti. Sebepsiz saldırı mı? Huang Xiaolong soğuk bir tavırla Huang Wei'ye baktı. Gözleri bıçak gibi keskindi. Huang Wei doğrudan Huang Xiaolong'un gözlerine bakmaya cesaret edemedi ve zayıf bir şekilde şunları söyledi. Sen, sadece yılın klan yıllık toplantısının sonuna kadar bekle. İyi görünmene izin vereceğim. Daha sonra Huang Wei, arkasında birkaç yaşlı çocukla birlikte panik içinde hızlı adımlarla ayrıldı. Hala karnını tutan Zhou Zidong'u da yanında getirmeyi unutmadı. Ağabey, Huang Wei bundan şikayet ederse Zhou Zidong'a vurursun. O zaman amca, Huang Min endişeli bir ifadeyle sordu. Huang Ming amcanın klanın yanlış işler yapan çocuklarını nasıl kırbaçladığını düşünerek. Huang Min yardım edemedi ama korktu. Önemli bir şey değil. Endişelenme. Huang Xiaolong,
Huang Wei'nin grubunun garip bir şekilde geri çekilen sırtlarına bakarken hiçbir endişe duymadan konuştu. Huang Ming veya Zhou Guang, Zhou Zidong'un vücudunu kontrol etseler bile herhangi bir kanıt bulamayacaklar. Amcası Huang Ming onu cezalandırmak istese bile tekmesinin tespit edilebilir herhangi bir morluk veya yaralanma bırakmayacağından emin. Bazı delillere sahip olmak. Tıpkı 2 yıl önce Huang Xiaolong'un Huang Wei'yi ve birkaç yaşlı çocuğunu feci şekilde dövdüğü zaman olduğu gibi. Ancak sonunda Huang Xiaolong'a hiçbir şey olmadı. Yıl sonunda klan toplantısı. Huang Wei ve grubu keskin gözleri ile gözden kaybolunca Huang Xiaolong kendi kendine mırıldandı. Her yılın sonunda Huang klan malikanesi bir klan toplantısı düzenleyecek ve klan toplantısı sırasında benzer yaştaki öğrencilerin bir öğrenme deneyimi olarak birbirleriyle tartışmalarına izin verilecek. Görünüşe göre Huang Wei, yıl sonundaki klan toplantısı sırasında ona karşı plan yapıyor. Bunu yaparak Huang Wei sadece gücünü ve yeteneğini herkesin önünde sergilemekle kalmayacak. Aynı zamanda Huang Xiaolong'a olan kininin intikamını da almış olacak. Şu andan itibaren klan meclisine kadar Huang Wei'nin yeteneği için 5 ay. 5 ay var. Ayrıca büyük baba Huang Qide'nin kişisel olarak onun eğitimini ve desteğini denetlemesi en azından birinci düzenin son savaşçılarına ulaşabilmelidir. Huang Xiaolong, biraz kötü niyetli de olsa gülmekten kendini alamadı. Bu durumda, 5 ay sonra Huang Min'in oğlunu, kendisi bile onun oğlu olduğunu anlayamayana kadar yüzünün önünde dövecekti. Yıllık klan toplantısı sırasında büyük babanın ortaya çıkması gerekiyor. Huang Xiaolong, Huang Wei'nin torunu olması ve onun kişisel vesayeti altında olması nedeniyle kesinlikle ortaya çıkacağını düşünüyor. Kısa bir süre sonra Huang Xiaolong, Huang klan malikanesinden arka dağa doğru yola çıkmadan önce kız kardeşini geri gönderdi. Dağın arkasında Huang Xiaolong, küçük avlusuna dönmeden önce beden metamorfozu kutsal yazısını uyguluyor. Beden dönüşümü kutsal yazısı, Huaqia'nın önceki yaşamından kalma dövüş sanatı sırrıdır. Huang Xiaolong savaş kisini geliştirmese bile beden dönüşümü kutsal yazısı konusunda eğitime devam edecek. En yüksek seviyeye eğitildikten sonra beden dönüşümü kutsal yazısında gizemli bir gücün gizlendiği söyleniyordu. Dün geceki savaş kisinin uygulandığı sırada Huang Xiaolong, vücudundaki iç ki'nin aynı zamanda meridyenlerindeki savaş kisinin birbirine iltifat ettiğini fark etti. Huang Xiaolong'un birinci düzenin orta savaşçısına ulaşması, beden dönüşümü kutsal yazıları konusunda 4 yıl boyunca eğitim alması sayesindedir. Aksi takdirde, Huang Xiaolong'un dövüş ruhlarında mükemmel bir yeteneği olsa bile, birinci düzenin ortası savaşçısına sadece bir gecede ulaşmak imkansızdır. Huang Xiaolong, küçük avlusuna döndüğünde, ki savaşını sürdürmek için Zhuangqi'nin egzersiz yasasını uygulamaya başlar. 3 gün hızla geçti. Bu 3 gün, yemek ve doğanın çağrısına cevap vermek dışında, her dakikası küçük bahçesinde pratik yaparak, savaş kisini uygulayarak ve beden dönüşümü kutsal yazısını eğitmek için arka dağa giderek geçiyor. 4. gün, gümüş ay ışığı gecenin ölü sessizliğinde parlıyor. Her zamanki gibi Huang Xiaolong, Zhuangqi'nin egzersiz yasasını uygulayarak yatağında oturuyordu. Arkasındaki çift başlı yılan savaş ruhu, ruhsal enerjiyi Huang Xiaolong'un bedenine kanalize ederek onu savaş kisine yoğunlaştırarak, korkunç bir hızla dünyanın ruhsal enerjisini yutuyordu.
3 gün öncesiyle karşılaştırıldığında, Huang Xiaolong'un vücudundaki savaş ki'sinin kalınlığı 10 kat arttı. Savaş ki'si Huang Xiaolong'un meridyenleri boyunca hızla bir tur atıyor. 3 gün aralıksız çalışmanın ardından Huang Xiaolong, birinci düzenin sonlarındaki zirveye ulaştı. Bu gece ikinci düzen savaşçısına geçebileceğine dair bir önsezisi var. Yaklaşık 1 saat sonra, Huang Xiaolong'un meridyenleri boyunca akan savaş ki'si, dalgalar gibi değişken bir hal aldı. Meridyenlere çarparak acı getirdi. Ancak Huang Xiaolong için bu seviyedeki acı onun için hiçbir şey değildi. Savaş ki'si meridyenlerde değişken bir şekilde dönerken, Huang Xiaolong bir ilerleme hissine kapıldı ama tıpkı dev bir dalganın duvara çarpıp bloke olması gibi, geçilemeyen bir şey tarafından engellendi. Huang Xiaolong'un cesareti kırılmamıştı. Sakin kalmanın önemli olduğunu biliyordu ve Zhuangqi'nin egzersiz yasasını uygulamaya devam etti. Savaş ki'sini meridyenleri boyunca dolaştırdı. Aniden sadece kendisinin duyabileceği bir ses vücudundan yayıldı. İkinci bariyer sonunda kırıldı. İlk katman meridyeninin savaş ki'si. Bir prizin fişi çekildiğinde anında ikinci katmanın meridyenlerine coşkuyla akıyordu. Huang Xiaolong'un kalbi sevinçle karşılandı ve birkaç günlük zorlu kefaretten sonra nihayet ikinci düzen savaşçısına ulaştı. Not 1. İyi görünmenize izin vereceğim, acı çekmenize izin vereceğim gibi okuyun. Muazzam bir şekilde sonuçlarına katlanacaksınız. Bölüm 05, her iki kolumu da sakatlamak mı istiyorsun? İkinci dereceden savaşçı. Yetişimin ilk gününden ikinci düzen savaşçısına kadar Huang Xiaolong 3 günden biraz fazla zaman harcadı. Bu benzeri görülmemiş bir olaydır. Genel olarak, 10. sınıf bir dövüş ruhunun ikinci dereceye geçmesi için en az 1 yıl gerekir. Bir kişi dövüş ruhları konusunda üstün bir yeteneğe sahip olsa bile, bunu başarmak için en az 6 ay gerekir. Ancak Huang Xiaolong yalnızca 3 gün geçirdi. Kalbindeki heyecanı bastırarak egzersiz yasasını uygulamaya devam eder. Böylece ikinci katmanın meridyenlerdeki savaş ki'si akışı daha yumuşak ve sakin hale gelir ve yavaşça dolaşır. İlk katman savaş ki meridyenleri küçük bir nehre benziyorsa, ikinci katman savaş ki meridyenleri daha geniş ve daha büyük, daha fazla savaş ki'sini barındıran küçük bir nehirle karşılaştırılabilir. Gece geçti. Sabah güneşinin sıcaklığı pencereden Huang Xiaolong'un vücuduna aktığında, Huang Xiaolong uygulamasını durdurdu ve gözlerini açtı. Bir gecelik çalışmanın ardından ikinci düzen savaşçısı gelişimini dengelemişti. Acaba o küçük velet Huang Wei'nin ilerlemesi nedir? Huang Xiaolong düşündü. Sonra yatağından atladı ve yüzünü güneşe çevirerek kollarını ve bacaklarını esneterek odadan çıktı. Küçük avludaki odasından çıkan Huang Xiaolong, birkaç gün önce çarptığı köşedeki aynı yarım metrelik büyük kayayı gördü. Kendine dayanamadı. Sağ elini kaldırarak büyük kayaya doğru yürüdü. Yarım metrelik büyük kayaya darbe indirirken avucunun savaş ki'sini sardı. Küçük moloz parçaları her yere dağılırken büyük kaya şiddetli bir şekilde titredi. Büyük kayanın yüzeyinde küçük çatlak çizgileri görülebiliyor. Sağ elini alırken avucunun gücünü gözlemleyen Huang Xiaolong memnuniyetle başını salladı. Beklentisine göre, ikinci düzen savaşçısına yükseldikten sonra gücü, ikinci düzenin son dönemlerindeki bir savaşçıyla kıyaslanabilir. Yani iki taşın gücüne eşdeğerdir. Dünyaya döndüğümüzde, 7 yaşında bir çocuğun 200 poundluk bir gücü varsa, bu inanılmaz bir mucize olurdu. Ama burada,
Dövüş ruhu dünyasında. Övülecek bir şey değil. Huang Xiaolong küçük avludan doğu avlusuna doğru yöneldi. Ancak küçük avlusunun çok yakınında birkaç malikane muhafızının dedikodu yaptığını duydu. Vay canına! Genç Lord Huang Vi'nin savaş kiysini sadece 3 günde başarıyla yoğunlaştırdığını duydum. Bizim zamanımızda, savaş kimizi yoğunlaştırmamız 2 ayımızı aldı. Bu hızla 4 aydan kısa bir sürede genç Lord Huang Wei 1. düzene geçebilecek. Genç Lord Xiaolong'un antrenmanı nasıl acaba? Genç Lord Xiaolong mu? Her ne kadar genç Lord Xiaolong'un yeteneği kötü olmasa da, savaş kiysini başarılı bir şekilde yoğunlaştırmak için, 1. düzene ilerlemek için, genç Lord Huang Wei ile kıyaslanamayacak kadar, en az bir aylık bir süreye ihtiyaç vardır. Bu da en az bir yıllık bir süreye ihtiyaç duyar. Peki, o küçük velet Huang Wei zaten savaş kiysini yoğunlaştırmayı başardı mı? Huang Xiaolong, birkaç malikane muhafızının uzaklaşmasını izlerken, tıpkı küçük bir yetişkin gibi, eli arkasında, orada durdu. Malikane muhafızlarının kaybolan sırtlarına bakan Huang Xiaolong, Doğu avlusu salonuna doğru yöneldi ve birkaç dakika sonra, ana salona girerken Doğu avlusuna ulaştığında, babası Huang Peng ve annesi Suya'nın yanı sıra ana salonda da gördü. Salonda onun küçük kız kardeşi Huang Min ve 4 yaşındaki küçük erkek kardeşi Huang Xiaohai var. Baba, anne, Huang Xiaolong ana salona girerken bağırdı. Oturmak. Huang Peng, yüzünde bir endişe iziyle, ana salonun içindeki bir sandalyeyi göstererek başını kaldırdı. Oturan Huang Xiaolong, Suya'nın ifadesinin aynı olduğunu fark etti. Ağzını açtı ve sordu. Baba, anne, ne oldu? Tek tırnak. Birkaç gün önce Zhou Guang'ın oğlunu dövdün mü? Huang Peng oğluna baktı ve sordu. Huang Xiaolong, bakışlarını küçük kız kardeşi Huang Min'e yöneltti. Şüphesiz bu mesele kız kardeşi tarafından rapor edilmişti. Huang Xiaolong'un ona baktığının bilincinde olan Huang Min, Huang Xiaolong'a bakmaktan korkarak küçük dilini dışarı çıkardı. O çocuk dayak arıyordu. Huang Xiaolong sakince söyledi. Huang Peng ve Suyan birbirlerine bakarken şaşırdılar. Bu birkaç gündür antrenmanların nasıl? Huang Peng birkaç dakika sonra, artık önceki konuyu sorgulamadan sordu. Bu birkaç gündür, Huang Xiaolong gece veya gündüz fark etmeksizin antrenman yapıyordu. Huang Peng ve Suyan elbette bunu fark etmişlerdi ve Huang Xiaolong'un kendi yetişimi için çaba sarf etmesinden dolayı kendilerini rahat hissediyorlardı. Babasının mesleği hakkındaki sorusunu duyan Huang Xiaolong bir an tereddüt etti. Doğruyu mu söylemeliydi? Yoksa gücünün bir kısmını saklamalı mı yoksa savaş kiysini yoğunlaştırdığını mı açıklamalı? Oğlunun tereddütlü bakışını gören Huang Peng rahatlattı. Savaş kiysini yoğunlaştırmamış olmanızın bir önemi yok. Sadece birkaç gün oldu. Savaş kiysini başarılı bir şekilde yoğunlaştırmam için tam bir ay harcadım. Bu doğru. Xiaolong, senin yeteneğin babanınkinden daha yüksek. Bir ay sonra kesinlikle savaş kiysini yoğunlaştırabileceksin, dedi Suyan. Gerçekte, Huang Xiaolong'un yüzündeki tereddüt ifadesini gören ikisi, Huang Xiaolong'un henüz savaş kiysini yoğunlaştırmadığı için cevap vermekten utandığını düşündü. Huang Xiaolong, ebeveyninin sözlerini dinlerken bir anlığına boş boş baktı. Ancak biraz düşündükten sonra ebeveyninin düşünce tarzını takip ederek şunları söyledi. Baba, anne, emin olun ki bir ay sonra kesinlikle savaş kiysini yoğunlaştırabileceğim. Nokta tırnak işareti.
Oğullarının yeminini dinlemekten hem Huang Peng hem de Suya çok memnun oldular. Ancak Huang Xiaolong şüpheliyken yüzlerindeki endişe derinleşiyor. Huang Peng şunları söyledi. Xiaolong, önceki gün Huang ve yıllık klan toplantısı sırasında her iki kolunuzu da sakatlayacağını duyurdu. Huang Xiaolong sonunda ebeveynlerinin yüzündeki endişe ifadesini anladı. Diğerleri bunu yapmaya cesaret edemeyebilir. Ancak Huang Wei böyle söylemeye cesaret ettiğine göre, o zaman klan toplantısı sırasında Huang Wei muhtemelen kollarını sakatlayacak ve bunun kazara olduğunu iddia edecek. O zaman büyük baba Huang Qi de bile onu cezalandırmayacaktır. Sadece en fazla birkaç sert söz. İki kolumu da mı sakatlayacaksın? Huang Xiaolong gülümsedi. Kalbinde bir kötülüğün izi yükseldi. Huang Xiaolong'un kayıtsız bakışlarını gören Suyan, Huang Xiaolong'un konunun ciddiyetini bilmediğinden korktu ve şunları söyledi. Xiaolong, Huang Wei savaş ki'sini başarılı bir şekilde yoğunlaştırdı ve yıl sonuna kadar geç girebilecek. Birinci düzen savaşçısı. Dediğini yapacak. O zaman mutlaka iki kolunu da sakatlayacak. Suyan bunu söylerken Xiaolong'un ellerinin sakat olduğu görüntüsü aklına geldi ve gözleri kırmızıya döndü. Ne yapmalıyız? Ne yapabiliriz? Suyan gözyaşlarına boğuldu. Huang Peng gözyaşları içinde boğulan karısına son derece sinirlenmiş bir şekilde baktı. Kadın, ağla. Ağlamanın faydası olur mu? Suyan gözyaşlarıyla dolu bir yüzle döndü. Eğer Xiaolong sakatlanırsa o zaman ne yapacaksın? Xiaolong'un iki eli de boşa giderse yaşamaya nasıl devam edecek? Huang Peng, neden büyük kardeşi aramıyorsun? Huang Wei'den Xiaolong'umuzu bırakmasını istesin. Büyük biradere yalvarmak mı? Huang Peng kaşlarını çattı. Bunun itibarını kaybetmene neden olacağını biliyorum ama Xiaolong'un elinin sakat kalmasını mı tercih edersin? Dedi Suyan, daha da yüksek sesle ağlayarak. Bunun itibarını kaybetmene neden olduğunu biliyorum ama Xiaolong'un ellerinin sakatlanmasını mı tercih edersin? Dedi Suyan, daha da yüksek sesle ağlayarak. Huang Min ve Huang Xiaohai. Bu iki küçük, Suyan'ın perişan halde ağladığını görünce, ikisi de Suyan'ın yanına yürüdüler ve birlikte ağlamaya başladılar. Üçü de, tam Huang Xiaolong bir şey söylemek istediğinde aniden Huang Peng dişlerini gıcırdatarak ayağa kalktı. Tamam, gideceğim. Bunu söyledikten sonra Huang Xiaolong'un küçük elini tutarak onu kuzey avlusu yönüne doğru yönlendirdi. Baba, ben. Doğu avlusu ana salonundan çıkan Huang Xiaolong. Huang Ming'i aramanın gerekli olmadığını söylemek için ağzını açtı ama Huang Peng tarafından sözü kesildi. Xiaolong, en büyük amcanın önünde uslu durmalısın. Anladın mı? Bunu söyledikten sonra Huang Xiaolong'un cevabını beklemeden o ve Huang Xiaolong kuzey avlusuna doğru yola çıktılar. Kuzey avlusuna vardıklarında, hem baba hem de oğul Huang Ming ve Huang Wei ana salondaydılar. Tesadüfen Zhou Guang ve Zhou Zidong da oradaydı. Not. Bir jin eşittir 1,1023 pound. Ağırlık, ölçüler kolay anlaşılması için yuvarlanmıştır.